Herkese selam buralarım. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Bir pazar sabahı videosuyla karşınızdayım. Siz çaylarınızı yudumlarken bu videoyu izlerseniz ne ala. Her klasikleşen pazar sabahları videomuzda Gençlik Akademisi'nde geçtiğimiz yıl hepsinin ekran görüntüsünü aldım. Gelen antrenörlerin ve ne kadar atadığıma dair bilgilerin. Böylelikle bir gençlik akademisine ne kadar harcama yapıyoruz? Ortalama ne kadar harcama yapılabilir ve sezon içerisinde hangi antrenörler geliyor? Hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Ve Gençlik Akademisi videolarımızın en başında arkadaşlar önce bir oyuncu seçiyoruz bildiğiniz gibi. Gençlik Akademimizde önce oyuncu seçiyoruz arkadaşlar. Biz buradan oyuncu seçerken tabii ki ben daha çok tokenlara dikkat ediyorum. En yüksek token'u veren en iyi oyuncu oluyor. Ben de bu şekilde yani MR lazımdı. Bu yüzden MR oyuncusunu, bu oyuncumuzu aldık. Böyle bir özellikleri vardı. Çok beğenmesem de yoğun ısrar üzerine bu oyuncuyu almış olduk. Normalde ilk başta bunu almıştım. Çünkü tokenlar en yüksek token listede en güzel oyuncu oluyor. Daha sonrasında ise şimdi burada günleri göreceksiniz. Hemen şöyle anlatayım onu da. Bir kareleri saralım. Burada mesela sezonun 9. günü diyor. Bu sezonun 9. günü dediği arkadaşlar tamamen şu oyun içerisindeki gördüğünüz şurada yazan 9. gün. Mesela gün 9. Şuradaki ibare tamamen onları yazdım yani. 9. gün hangileri geliyor? Bunları bulabileceğiniz bir bu şekilde ayarladım. Ve 9. günde gelen antrenörler, rol antrenörü geldi, işte bla bla özel yetenek geldi ve 81 token harcama yapmışım burada. Yani ne almışım? Herhalde 81 tokenlık ne aldık? Bunu aldık, mevki aldık, özel yetenek aldık, iç forvet aldık, aldık da aldık. Sezonun 9. gününde yaptık tüm bunları ve bunları şimdi bir de şey yapalım, yazalım bir de. Böylelikle hangi şeyde olduğumuzu da görebiliriz. Ne kadar harcama yaptığımızı da görebileceğiz. Yani sezonun 9. günü 81 token aldık. Yeşillerimiz 26 yeşil harcadık. 35 kırmızı harcamışız. Ve 5 de mavi harcamışız. Şimdi zaten burada toplamları görüyorsunuz siz de. Böyle sezon geçtikçe ne kadar harcadığımızı net bir şekilde göreceğiz bir oyuncu için. Gelelim diğer ekranımıza. Bu 9. gün yaptığımız harcamalardı ve bu antrenörler bazen değişebiliyor. Sürekli mesela sezonun 9. günü hep bu antrenörler gelmiyor. Çoğunuz zaten biliyordur. Gelenler genelde bu şekilde geliyor. Siz de Gençlik Akademisi'nde çalıştırırken böyle antrenörler hangi günler geliyor ve çoğunlukla geldiği günler aynı. Ama değişik günlerde de değişik tarzda da antrenörler gelebiliyor. Bilginiz olsun. Bunu da birazdan değineceğim zaten. Ve geldik sezonun özel sponsordan burada bir X7 almıştım. Böylelikle oyuncu gücümüz 85 yani 9 daha 94'lere çıktı. Burada zaten oyuncu gücümüz neymiş? Burada oyuncu gücümüz yazmamışım. Ama 85 olmuş demek ki. Onlardan sonra bunu yaptığım için. Ve 95 oldu. Özel sponsordan bedava bir X7 geldi. Öyle bir şey yaptık. Ve sezonun 10. günündeyiz. Gene sezonun 10. gününde bu sefer yaptığımız harcamalar ise bayağı fazla. Gelen antrenörler bu şekilde. Yani hangi antrenörler hangi gün geliyor görebiliyorsunuz ve ben ise burada aldığım şey tamamen şu antrenörler gelmiş ve ben burada bunu almışım. Yani şu şekilde bir antrenör ataması yapmışım. Bunu da hemen yazalım listemize. Kaç token harcamışız sezonun 10. gününde? Evet, sezonun 10. gününde 23 token harcadık. 48 yeşil harcadık. Bakalım Gençlik Akademisi'ndeki oyuncu bize ne kadara mal olacak? 48 yeşil harcadık ve 79 da kırmızı harcamışız. Şu ana kadar sezonun 10. gününde Gençlik Akademisi'nde altyapı antrenörlüğünde harcadığımız meblağlar ki ben altyapıcı bir adamım zaten. Onu da videonun sonunda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Geldik sezonun 10. günündeki antrenörler bu şekildeydi. 12. gün bunlar geldi. Ben buradan pek bir kullanım yapmadım. Siz belki kullanım yapmak isteyebilirsiniz ama 12. günde gelen antrenörler de bu şekilde. Sezonun 20. gününde gelen antrenörler gene burada çok da değişik olmasa da Mezalla var. İşte ceza sahası hakimi falan filan.
Bunlardan da sezonun 20. günlerini kollayabilirsiniz, yeni gelen antrenörleri. Ve sezonun 21. gününde bu sefer yoğunluk antrenörü almışım. Yani şunu aldık. Burada da bayağı bir harcama yapmışız yani. Ve gelelim bakalım ne kadar kaç yapacağız, ne kadar yeşil harcamışız. Burada ise sadece token vermedik, yeşil verdik. 62 yeşil harcadık, 11 mavi harcadık ve 35 de kırmızı harcamışız. Sezonun 21. gününde. Geldik bu sefer devam ediyoruz. Sezonun 22. gününde yani şu ST'yi görünce almak istedim. O yüzden rol antrenörü ve bazen de rol antrenörleri gelebiliyor. Bazen mesela DC gelseydi kullanamayacaktım. Değişik olabiliyor. Bu tamamen rastgele. Ama sezonun 22. günde gelen bu antrenörü de kaçırmak istemedim. Bu yüzden sezonun 22. gününde 10 token buraya harcadık. 5 yeşil harcadık. 5 mavi harcadık ve 5 de kırmızı harcadık. Toplamda maliyetlerimiz bu şekilde oldu. Oyuncu Gençlik Akademisi'nden çıktığında harcadığımız maliyetler bu şekilde. Bir ileri daha saralım, sonra bunun hakkında konuşacağız. Sonra oyuncumuz geldi ve bu sezonun oyuncumuz geldiğinde zaten buna da David Beckham adını vermiştik. Ve iyi de oynuyor yani ismini değiştirmek için bahane arıyorum ama bulamadım bir türlü. Her maç gol, her maç asist. Yani oyuncumuz geldiğinde iç forvet oyun tarzı vermiştik zaten. 120 gücünde gelmişti. Becerileri ise bu şekilde. Yani ortalama zaten çok da bir envai çeşit bir beceri beklemiyordum. Beceriler de bu şekilde. 120'lik bir gücünde ve 18 yaşında çıtır bir oyuncumuz. Goastim FC kulübüne hayırlı olsun. İsmini Beckham koymuştuk. Şimdi arkadaşlar bu oyuncumuzda yaptığımız harcamalar ise bu şekilde. Yani yaklaşık 114 token, 141 yeşil, 21 mavi, 154 de kırmızı harcadık. 120'lik bir oyuncuya sahip olduk ve iç forvet tarzında ve özellikleri de bu şekilde. Değer mi değmez mi? Bu tamamen sizin tercihiniz. Ama ben şu açıdan bakıyorum. Şimdi 120'lik bir oyuncu transferden almamız zor zaten. Ve 18 yaşında almamız daha da zor. Ben altyapıdan bu şekilde yani şimdi 140 tane de yeşil harcadık burada gördüğünüz gibi. 140 tane de yeşilimiz var. Yeşili antrenman bassak 140 yeşile yani ben Android kullandığım için ya pardon iOS kullandığım için herhalde bize mi vermiyorlar bilmiyorum. O kadar antrenman bize mesela 10 tane 12 tane reklam hakkımız var bizim. Çok reklam hakkımız yok. 140 yeşile harcamamış olsaydım hadi 114'ü de yeşile çevirdik. Değer mi değmez mi sizin tercihiniz ama ben altyapıcı bir adamım çünkü 18 yaşında bu oyuncu geliyor. Bir yıl bir yıldır bir yıl deyip geçmeyin arkadaşlar yani 19 yaşında bir oyuncu da alsanız bu harcamayı yapsanız buraya değer mi? Yani başkasına lazım olmayan oyuncu bana niye lazım olsun mantığındayım. Bu yüzden zaten altyapıdan geliştiriyorum. Bu da bir nevi gençlik akademisi eğitmeni. Sizin her menajerin kendi tarzı var yani. Bu benim tarzım. Siz de kendi tarzınıza göre şey yaparsanız %100 bu doğrudur diye bir kayda yok zaten. Ama ben altyapıdan bu oyuncuya şunları harcayıp önümüzdeki 5-6 sezon arkadaşlar yaklaşık 6 sezon demek 6 ay demek. Yani 6 ay ben şu mevkiden hiçbir şekilde başım ağrımayacak. En az 6 ay bir de. Mesela daha şu andaki oyuncularım 28 yaşında yani 8-2-10 aydır ben o mevkileri düşünmediğim oyuncular var. Bu oyuncunun yerine gelen yani Maradona'nın yerine aldım ben bu oyuncuyu. Maradona'yı da altyapıdan çıkartmıştım. 28 yaşında galiba. Ona da bakalım. 20, bu sezon çünkü geldi. Maradona da hala kadromda. Maradona da arkadaşlar burada 29 yaşında bakın. 28 yaşında ben bu oyuncuyu 28 yaşında vazgeçmişim yani. 8-2-10 sezondur ben şu mevkiyi hiç dert etmedim. Çünkü oyuncu gençti, geldi ve muazzam gelişti. Çünkü sürekli oynatıyorum ben altyapıdan gelen oyuncuları. Oyuncu oynayarak gelişir. Bunları harcıyorum yani. Yani yüksek mi, tarih fazla mı? Bir nevi altyapı akademisi antrenörü oldu bu. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Altyapıdan gelen antrenörler de gördünüz zaten. Şu şekilde tekrar baştan almam gerekirse komple kapattık. Tekrar baştan almam gerekirse de şöyle Gençlik Akademisi bu. Hatta bunu hiç böyle yapmayalım. Şunu en büyüğü yapalım. Net görünsün. En büyük değilmiş zaten. Neyse böyle görünmez.
Şurada arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden gelen antrenörler bu şekilde. Harcadıklarımız var. Değer mi değmez mi size kalmış, tamamen sizin keyfinize kalmış bir durum. Ama ben bu oyuncuya şunları harcadım ve gayet de memnunum. Çünkü biliyorum ki en az bana 5-6 sezon oynayacak. Böylelikle de güzel de bir faydasını görmüş olacağım yani. Memnunum. Devam eder miyim? Ya gene transferden oyuncu almam. Dediğim gibi ben başkasına lazım olmayan bana niye lazım olsun? Yani 18 yaşındaki oyuncu geldiği zaman altyapıdan memnunum, çünkü diğerlerinde mevki gidiyorum. Bunu kadro mühendisliği videosunda detaylı anlatacağım. Şimdilik Gençlik Akademisi'nden bir oyuncu nasıl gelişir, yetiştirilir, gelen antrenörler ne kadar harcanır, ortalama 120 gücünde için 7 yıldızlı bir oyuncu için ne kadar harcanır? Hepsini bu şekilde anlatmış oldum arkadaşlar. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Discord'dan da bize katılabilirsiniz. Discord'da ortamımız gayet şen. Böyle çeşitli kanallarda muhabbet ediyoruz. Beğenmeyi, zil açmayı, abone olmayı unutmayın. Her 3 kişiden 2 kişi abone olmuyor kanala. Onları görüyoruz analitikte. Teşekkür katıl butonlarını değerlendirebilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler. Tabii ki şey de söyleyeyim. Yani siz Gençlik Akademisi'nden nelere dikkat edersiniz? Bla bla bla. Hadi görüşürüz.